Değerli izleyicilerimiz, Volkswagen grubu tarihi bir karar aldı ve bundan sonra benzinli ve mazotlu dizel araçları üretmeyeceğini, 2035 yılına kadar sonlandıracağını söyledi. 2035 yılına kadar içten yanmalı motorlar artık üretilmeyecek. Bakalım haberin detayları neler? Volkswagen'in Binek Otomobil markasının satış ve pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi yapmış olduğu açıklamada Volkswagen'in Avrupa'da 2033 ve 2035 yılları arasında içten yanmalı motorlu araç işinden çıkacağını belirtti. Dizel motorlu araçlara yönelik talebin halen yüksek kaldığını aktaran yetkili, Volkswagen'in içten yanmalı motorları geliştirmeye devam edeceğini de belirtti. Yani 2033'e kadar geliştirecekler ve artık üretmeyecekler. Volkswagen yetkilisi, Volkswagen'in ABD ve Çin'de içten yanmalı motorlu araçlar pazarından Avrupa'dan daha sonra çıkacağını belirterek, Alman üreticinin Afrika ve Güney Amerika pazarlarından çıkmasının ise siyasi koşullar ve altyapı eksikliği nedeniyle daha uzun zaman alacağını belirtti. Yine Volkswagen'in değerli izleyicilerimiz ortağı olduğu Audi de 2033'e kadar değerli izleyicilerimiz 2033 ve 2035 yılları arasında artık dizel ve benzinli araç üretmeyeceğini açıkladı. Avrupa Birliği'nin iddialı emisyon hedeflerinin otomobil üreticilerini uzun vadede üretimde daha az emek harcanan elektrikli araçların üretimine yoğun bir şekilde yatırım yapmaya zorlaması dikkat çekiyor. Volkswagen, Kasım 2019'da yaptığı açıklamada 2020-2024 döneminde elektrikli ve hibrit otomobillerin yanı sıra dijital teknolojiler geliştirmek için 60 milyar avro yatırım yapacağını duyurmuştu. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Elektrikli otomobillere geçiş dönemi değil mi? Evet. Devletler pek çok teşvik veriyor. Almanya'da şöyle bir durum çıktı ortaya. Arkadaşlar, elektrikli araçların şarj edilmesine ödenen paraya 3 sent zam yaptılar. Kim yaptı? Devlet yaptı. Bir taraftan elektrikli otomobillere geçişi hızlandırmak istiyorlar. Teşvikler veriyorlar. Sıfır otomobil alırken elektrikli teşvik var. 12.000 euroya kadar. Ama bir taraftan da sen şarj istasyonlarına elektriğin kilowatt saati başına 3 sent zam yapıyorsun. Yani bir taraftan veriyorsun, bir taraftan alıyorsun. Arkadaşlar, hala Avrupa'da elektrikli araçlar çok pahalı. Yani vatandaş 2-3 bin euroya dizel ya da benzinli bir araç almak varken niye gideyim diyor ki ben 30-40 bin euro elektrikli araca vereyim diyor. Şimdi devletlerin bu dengeyi çok iyi bir şekilde sağlaması gerekiyor. İkinci el bir araç alırım, binerim diyor 3-4 bin euro. Ama elektrikli araçların ikinci elleri de çok pahalı. Bir de şarj sorunu hala çözülebilmiş değil. Almanya önümüzdeki 3 yıl içerisinde 100 milyar avro elektrikli araçların şarj istasyonu için bir bütçe ayırdı. 100 milyar avro. Ülkenin her noktasına aynı benzin istasyonları gibi şarj istasyonları kuruluyor, kurulacak. Ama mevcut şartlar içerisinde görüyoruz ki devletin, hükümetin bunu biraz daha hızlandırması gerekiyor. Teşvikleri arttırması gerekiyor. Ayrıca elektrikli araçların satışından edinilen vergileri düşürmesi gerekiyor. Aksi halde daha da uzayacak. Bunun da bilinmesinde fayda var. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Almanya nüfusu yaşlı bir nüfus. Nüfusunun %24'ü 60 yaşın üzerinde, çok ciddi bir rakam. Şimdi koronavirüs döneminde Almanya'da yaşlı bakım evleriyle ilgili bir açıklama geldi. Bu açıklamaya göre bakım evlerindeki ölümlerin önceki yıllara göre %80'lere varan oranda artış gösterdiği kaydedildi. Konuyla ilgili olarak Genel Hastalık Kasası AOK tarafından yayımlanan 2021 bakım raporunda korona salgınının ilk başlarda en çok yaşlı bakım evlerinde patlak verdiği, bu nedenle ölümlerde büyük artış yaşandığı ifade edildi. İlk ölüm artışlarının geçen yılın bahar aylarında ortaya çıktığı belirtilen AOK raporunda ölümlerin giderek çoğaldığı, yıl sonuna doğru bir önceki yıla oranla %80 daha fazla ölüm vakası bekledikleri belirtiliyor. Pandeminin ilk aylarında bakım evlerinde tedavi gören her 1000 yaşlı kişiden 9'unun gündelik olarak yaşamını yitirdiği, bu sayının yıl sonuna doğru
aşı kampanyası başlamadan önce 13'e çıktığı kaydedilen raporda Almanya'da toplam 800 bin yaşlı insanın bakım evinde bulunduğu, yarıya yakınının ise AOK sigortalısı olduğu kaydedildi. Diğer yandan aşırı sayıda ölümlere neden olarak yeterli önlem alınmadığı iddiasında bulunan Almanya Hastaları Koruma Vakfı Başkanı ilk başta hasta bakıcılarının aşı olmaya yanaşmadığını, gerekli önlemlerin yanı sıra bakıcıların en az %80'inin aşı olması gerektiğine dikkat çekti. Aynı zamanda pandemi sürecinde bakım evinde kalan yaşlıların aşırı şekilde yalnızlığa itilmiş olmasının genel sağlık açısından yanlış bir tutum olduğunu vurgulayan sağlık uzmanları, zaten zor durumda olan insanların ruhsal olarak da çöküntüye uğratıldığı izolasyon yönteminin ilerideki günler için yeniden gözden geçirilmesi istendi. Arkadaşlar bakın, bu haber neden önemli? Almanya'da yaşlılar maalesef ölüme terk edilmiş vaziyette. Yaşlı bakım evlerinde çok sayıda problem var. Yaşlı bakıcıları pek çoğu arkadaşlar çalışmış oldukları ortamları beğenmiyorlar. Yapmış oldukları işten memnun değiller. Bu da ister istemez yaşlıların huzursuzluğunu arttırıyor. İşin bir de tabii ki ekonomik boyutu var. Maalesef hani bunu söylemek istemezdim ama yaşlılar ölüme pek çok yerde terk ediliyor. Sağlık kasası para ödemek istemiyor. İster bunu kabul edin, isterseniz kabul etmeyin ama bu bir gerçek. Maalesef üzücü bir durum. Almanya'da özellikle koronavirüs başladıktan sonra bazı sosyal medya hesaplarından şöyle paylaşımlar yapıldı. Nüfus gençleştiriliyor, yeni dünya düzeni, büyük sıfırlama gibi ifadeler kullanıldı. Peki, yaşlı bakım evlerinde bu kadar insan hayatını kaybederken neden hiç kimsenin sesi çıkmadı? Bu yaşlılar bu kadar çok sayıda hayatını kaybederken neden hiçbir devlet yetkilisi ya da bir kurum çıkıp %80 artan ölüm oranları ile ilgili bir yorum yapmadı? %80 artmış arkadaşlar ölüm oranları yaşlı bakım evlerinde. Korkunç bir rakam. Almanya'da bu bir skandal arkadaşlar. Yaşlılar kaderiyle baş başa bırakılmış halde, hepsi için geçerli değil ama çoğu yerde bu konuyla ilgili sıkıntılar var. Özellikle koronavirüs döneminde de zirveye ulaşmış vaziyette. Raporda ne deniliyor? Zaten ruhsal olarak çöküntüde olan bu insanlara bir de gerektiği kadar bakılmaması gereken ilginin göstermemesi ölü sayısını arttırmıştır deniliyor. Satır aralarındaki cümleler bunlar.